Merhaba arkadaşlar. Eğitim serimizin 5. videosu ile devam ediyoruz. Şimdi önceki videoda veri tabanı oluşturma işlemlerini, SQLite Database klasımızı oluşturma işlemlerini tamamlamıştık. Şimdi artık yavaş yavaş asıl meseleye doğru yol alalım. Şimdi burada kullanıcıdan aldığımız verileri, kullanıcının seçtiği verileri tutacağımız bir klas oluşturalım. Projemize sağ tıklıyoruz. Add New Class diyoruz ve klasımızın ismini Cylinder Functions şeklinde veriyorum ben. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Öncelikle burada private olarak bir cylinder listesi, list of cylinder şu şekilde ismini de şöyle burada private'ları alt tire ile yazıyorum. Cylinders diyorum. Burada yeni bir boş bir silindir listesi oluşturdum. Daha sonra alta gelip şu şekilde ctor yazıp iki defa tab tuşuna bastığımız zaman bizim için şöyle bir yapı kuracak. Burası bizim class'ımızın constructor yani yapıcı metodu olacak. Bu class'tan bir nesne türetildiği zaman ilk burası çalışacak. Zaten class ismiyle aynı ama geriye herhangi bir void string gibi bir değer döndürme yok. Sadece baştan public yazıyoruz. Burası bizim constructor'ımız. Şimdi constructor'ın içerisinde şöyle bir şey yapacağız. Bu yukarıda oluşturduğumuz silindiri eşittir diyoruz. Tabi bundan önce şöyle geri alayım. Bundan önce şöyle bir şey yapıyoruz. Bu cylinder functions'ın yanına bir iki nokta koyup SolidWorks Singleton dediğimiz zaman bu ilk oluşturduğumuz SolidWorks Singleton klasından inherit etmiş oluyoruz ki buradaki metotları, değişkenleri herhangi bir instance almadan olduğu gibi kullanabilelim diye. Daha sonra buraya geliyoruz constructor'ımıza. Alt tire cylinder istiyoruz. Eşittir diyoruz. Şimdi bu bir neydi? Silindir listesiydi. Biz silindir listesini ne yapıyoruz? Veri tabanından çekiyoruz. Veri tabanımızı burada oluşturmuştuk. Zaten burada veri tabanından silindirleri al, işte geriye silindir listesi döndüren bir metot yazmıştık biz. Şimdi buraya geliyoruz. Eşittir diyoruz. SQLite database nokta diyoruz. Get cylinders from database şeklinde çıkıyor. Bu metodu çağırdığımız zaman bu veri tabanından otomatik olarak bunun constructor'ında yani bu nesne türetildiğinde otomatik olarak veri tabanından verileri çekip bizim bu oluşturduğumuz silindir listesinin içine atmış olacak. Daha sonra şey yapalım. Şimdi bizim formumuz burada. Zaten bu silindir çapındaki bu verileri veri tabanından çekecek. Bunları kullanıcının seçimine göre stroke'unu biz kendimiz ayarlayacağız. Bu mil ucu bağlantısı, silindir bağlantısı bunlar şeyde yok. Veri tabanında yok. Kullanıcı hangisini seçerse onun seçimine göre bir şey yaptıracağız. Bunun için de şöyle bir yol izliyoruz. Bu class'ın hemen üzerinde namespace'in altında buradaki boş alanda internal olacak şekilde enum tanımlıyoruz. Internal enum ismi de enm ile başlayalım. Enum olduğu için. Neydi ilki? Mil ucu bağlantısı. Bağlantısı diyorum. Şöyle süslü parantezi açıyorum. Neydi ilk seçeneğimiz? Bağlantı yok. Küresel bağlantı, çatal bağlantı. Bunları şöyle yapıyoruz. Bağlantı yok eşittir 0 diyoruz.
virgül küresel bağlantı. Burada yazanla comma box'ta yazan şey, burası Türkçe karakter olmayacak, boşluk olmayacak. Sadece aynı isim şeklinde olsa yeter. Neyin ne olduğunu anlayalım yeter. Küresel bağlantı eşittir 1 diyoruz. Daha sonra sıralamasını da aynı şekilde yazarsak bizim için iyi olacaktır. Çatal bağlantı eşittir 2 diyoruz. Aynı şekilde internal enam enm, buna da silindir bağlantı diyelim. Hatta şunu da bağlantı yapalım. Süslü parantezimizi açıyoruz. Burada da aynı şekilde bağlantı yok durumu için 0 diyoruz. Daha sonra flanş bağlantı için 1 diyoruz. Başka ne vardı? Bağlantı yok. Flanş bağlantı, ayak bağlantı, eklem yeri bağlantı. Ayak bağlantı eşittir 2 diyoruz. 1 virgül, buna da şöyle eklem yer bağlantı eşittir 3 diyorum. Şöyle büyütelim. Ki bunu bu şekilde enamlar halinde yazdığımız zaman vatandaşın, kullanıcının hangisini seçtiğini kolay bir şekilde anlayabileceğiz. Bunları bu şekilde enamları tanımlıyoruz. Hemen klasın üzerinde tanımlıyoruz. Her yerden erişebiliyoruz böylelikle. Daha sonra burada constructor'ın altına geliyoruz. Şimdi burada birkaç tane private değişken tanımlayacağız. Şöyle yapalım. Private'ları grup halinde görebilmek için diyez işareti yapıyoruz. Region yazıyoruz. 2 defa tab tuşuna basıyoruz. My region kısmını şöyle private variables yapalım. Private değişkenler. Hemen altına da bir tane aynı şekilde region 2 defa tab yapalım. Buna da global variable yapalım. Global değişkenler. Bunlar sadece gruplamak için, yani neyin ne olduğunu daha rahat görebilmek için. Şimdi burada private diyoruz. Önce şu mil ucu bağlantısından bir nesne türetmek istiyoruz. enm mil ucu bağlantı. Private'ları alt tire ile başlatıyorum ki okuması kolay oluyor bu şekilde. İsmine de şöyle mil ucu bağlantı diyorum. Aynı şekilde private enm silindir bağlantı alt tire, buna da silindir bağlantı diyorum. Bir tane silindir tipinde, bizim daha önce oluşturduğumuz sınıftan silindir tipinde alt tire silindir şeklinde bir nesne türetiyorum. Bunlar bizim private değişkenlerimiz. Şimdi bir de global değişkenlerimiz var. Bunları da şöyle yapıyoruz. Aynılarının globallerini yapacağız. Internal enm mil ucu bağlantı. Bu kez şöyle büyük harflerle alt tire olmadan mil ucu bağlantı diyorum. Süslü parantez açıyorum şöyle. Daha sonra bunun içerisinde get set metotları çalıştıracağız. Get diyorum. Altına da şöyle set diyorum. Get'in içerisine return boşluk alt tire mil ucu bağlantı diyorum. Set'in içerisine de alt tire mil ucu bağlantı eşittir value diyorum. Bunun kullanımı bu şekilde get set metoduyla. Get
kısmına geldiği zaman mil ucu bağlantısı neyse bize onu döndürüyor. Set'te de mil ucu bağlantısını value eşitliyor. Value dediğimizde burada kullanıcının seçmiş olduğu değer anlamında kullanılıyor. Şimdi aynısını bir de şey için yapalım. Internal enm silindir bağlantı. Buna da şöyle büyük harfle silindir baş harfleri büyük bağlantı diyorum. Süslü parantezi açıp kapattım. Get dedim. Return alt tire silindir bağlantı dedim. 2 nokta süslü parantez alta geçtim. Set alt tire silindir bağlantı eşittir value dedim. Noktalı virgülümü koydum. Burayı da tamamlamış oldum. Şimdi bir tane de bizim burada private değişkenimiz vardı. O burada constructor'ın içinde çalıştığı için onu yukarıya taşıdım. Buranın içine almadım. Yalnız bunun içinde aynı bir global değişken tanımlayacağız. Yalnız bunun set metodu olmayacak. Yani biz onun değerini değiştiremeyeceğiz. O zaten veri tabanından gelen bir liste olduğu için onun sadece get kısmını kullanacağız biz. Internal list of cylinder diyoruz. Buna da şu şekilde büyük harfle cylinder istiyorum. Süslü parantezi açıyoruz ve sadece get deyip return alt tire cylinders diyorum. Bir parantez fazla oldu galiba. Bu da tamam. Bir de bu silindir listesiydi. Bir de sadece silindir için yapacağız aynısını. Yani şunun için. Hatta şöyle sıralamasını da bozmayalım. Internal silindir büyük harfle silindir süslü parantezi açtım. Get return alt tire silindir dedim. Set silindir value otomatik tamamladı. Burası da global değişkenlerimiz. Şu şekilde region'un içine almamın sebebi bu şekilde kapatıp daha okunaklı hale getirebilmemiz için. Şimdi bir de buraya bir şey tanımlamak istiyorum. Bizim tasarımlarımızın olduğu dosya yolunu tanımlayan bir değişken. Internal string, buna da ismine folder path yani klasör yolu anlamında eşittir diyorum. Yine aynı şekilde başına bir et koyup tırnak açıyorum ki bunun dosya yolu olduğunu anlasın. Dosya yolu olarak da bizim piston tasarımımız burada. Ben şu şekilde bunun ana klasörünün yolunu kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bir de sonuna bunun şu şekilde bir slash daha koyuyoruz ki daha sonra bize lazım olacak o da. Son olarak bu class'la ilgili bir adet metot yazmak istiyorum. Daha sonra ileride lazım olacak bir metot bu da. Başka yerden eriştiğimizde verilere erişebilmemiz için internal void şöyle get values yani değerleri al isminde. İçine de dışarıdan bizim bu class'ımızın isminde cylinder functions ismine de c şeklinde bir parametre alacak şekilde bir metot yazıyoruz. Bu metodun içerisinde artık bu metodun içerisinde SolidWorks'e bağlanma işlemini gerçekleştireceğim. Burada get SolidWorks diyorum. Bunu direkt burada SolidWorks Singleton'dan inherit ettiğimiz için herhangi bir instance almadan direkt bu metoda buradan ulaşabildik.
Burada SolidWorks'e bağlanacak verileri almadan önce. Daha sonra burada yapacağımız tek şey mil ucu bağlantı, yani şurada oluşturduğumuz private'lar değil de global olanlar. Şu mil ucu bağlantı, silindir bağlantı, silindir. Mil ucu bağlantı eşittir diyoruz. C nokta mil ucu bağlantı. Silindir bağlantı eşittir C nokta silindir bağlantı. Silindir eşittir C nokta silindir diyerek bu metodu da tamamlıyoruz. Bu metodu bir sonraki derste oluşturacağımız metodun içerisinde kullanacağız. Genel olarak kullanıcıdan alacağımız parametreler bu klasın içerisinde tutulacak. Bu değişkenlerin içerisinde. Bunlar da artık tasarım kısmına geçtiğimiz zaman direkt bunlara buradan erişmiş olacağız. Bu videoda burada son olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.